Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte ajurlu tek renk çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde normal krem tonlarında patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Ajurlu, böyle minik fıstıklı, çok güzel, çok şık, zarif bir patik yaptım. Çeyiz için de çok uygun. Ben krem kullandım ama sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Model böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Ben her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başladım hanımlar. 12 ilmeğimizi atıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, şu 8. ilmeğim, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. Şöyle göstereyim. Bu aşamada ilk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilk sıramızda ilmekleri ters örüyoruz hanımlar. Ve sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişede geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi diğer şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız 3. şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için bakın sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Hanımlar başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden bakın şöyle giriyorum. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Devam ediyorum. Şu 2. ilmeğim. 3, 4, şu 5 ve en son şu kenara girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Hanımlar şimdi bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Bakın ikinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Ve sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra örmüş olduk. Şimdi artırma zamanı hanımlar. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim, hemen kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum kenardan. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen başta. Kenardan ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de yine düz örüyorum.
İlk 3 şişimizde 7'şer ilmeğimiz oldu. 4. şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığımı da düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. Şimdi 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimizdeyiz hanımlar. Bakın kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim yine düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim hanımlar. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip bunu da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz, sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Zaten ajurlu ve tek renk bir model olması itibariyle de esnek bir yapıya sahip 14 ilmek yeterli olacaktır. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen ajurlu modelime başlayacağım. Ajurlu modelimiz 16 sıradan oluşuyor. 16 sıra derken hani böyle korkmayın, gözünüz korkmasın. Bir sıra model kurulumu yaparken bir diğer sırada ilmekleri düz öreceğiz. Siz 8 sıra gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hanımlar, modelimizde ilk sıradayız. Hemen başlayacağız. İlk 4 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen bakın şu kenardaki ajuruma başlatacağım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Şimdi 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de hanımlar bu ortadaki ajurlu deseni yapacağız. Sağa doğru kesim yapacağım. Şu 2. ilmeğin içinden girerek şu şekilde sağa doğru kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için sağa doğru kesimlerimi şöyle yapıyorum. 2. ilmeğimi alıp ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Şimdi ipimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi hanımlar tekrardan 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de bu sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. Bakın şu sol taraftaki desenimizi yapacağız. Burada da sağa doğru kesim yapacağız. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip bıraktım. İkisini birlikte örüyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Ve ipimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Şişimde kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Modelimizde ilk sıramızı yaptık hanımlar. Geldik tabanımıza. Tabanımızda model yok. İlmeklerimizin tamamı düz olarak örülüyor.
Videonun devamında artık bu taban bölümü göstermeyeceğim, keseceğim. Modelli tarafın her sırasını tek tek göstereceğim. Sizler bu aşamada taban bölümlerinde videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Burada gösterilecek bir model, bir detay olmadığı için buraları da her seferinde gösterip videoyu gereksiz yere uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizde ikinci sıradayız. Bir önceki sırada model kurulumu yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz hanımlar. Hepsini düz örüyorum. Modelimizde ikinci sıramız. Bir sıra model kurulumu yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. İkinci şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Dilerseniz ön bölümdeki iki şişteki ilmekleri tek şişte toplayarak da patiğinizi yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gidiyorsa artık. Evet hanımlar, ön bölümdeki iki şişteki ilmeklerimin tamamını düz ördüm. Tabanımıza geldik. Tabandaki iki şişteki ilmeklerimizi düz olarak örelim, gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda yine ilk 4 ilmeğimi düz örüyorum. Şu 4. ilmeğim. Tekrardan ajurumu yaptım. Yanına bu defa bir ilmek düz örüyorum. Ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde baklava dilimi şeklinde desenimiz buralara oluşuyor hanımlar. Kesim yaptım. Şimdi araya 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördüm. Ardından buradaki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle ikinci ilmeğimi ilkinin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ardından ipimi şişime doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci şişime geldim hanımlar. Hemen ipimi şişime yine doladım. Bir ilmek düz ördüm. Hemen yanındaki iki ilmeği birlikte keserek örüyorum. Sola doğru kesim oluyor. Şimdi 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Ardından yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Yani sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doluyorum. Hanımlar, ipimi şişime doladım. Sağa doğru kesim yaptım. Bir ilmek düz örüyorum ve ipimi şişime doluyorum. Ajurumu yapıyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece modelimizde 3. sıramızı da yaptık. Tabanımızı örelim, gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelde 4. sıradayız. Bir önceki sırada model kurulumu yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 4. sırada ilmeklerin hepsi düz olarak örülüyor. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, şimdi tabanımızı düz olarak örüp gelelim. Tabanımızı ördüm, ön yüzdeyiz. Modelimizde 5. sıradayız hanımlar. Yine ilk 4 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından ipimi şişime doladım. Yani ajurumu yaptım. 2 ilmek öreceğim. 1, 2. Ardından öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Sola doğru kesim yapıyorum. Bu aşamada araya bir ilmek düz öreceğim hanımlar. Sonra tekrardan bakın öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yer değiştirip sağa doğru kesimimi yapıyorum. Bu şekilde sağa doğru kesimimi yaptım. Yanına 1, 2 ilmek örüyorum. Bakın tekrardan şu bölümleri yapıyoruz hanımlar. Bu bölümü. Tekrardan ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci şişimdeyim. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Ardından şu öndeki 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Ortaya bir ilmek örüyorum. Ardından burada da sağa doğru kesim yapacağım. Öndeki 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Yanına 1,
2 ilmek düz ördüm. Hemen ajurumu yapıyorum ve kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. 5. sıramızda hanımlar böyleydi. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. 6. sıradayız. Bir önceki sırada model kurulumu yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını yine düz olarak örüyoruz. 6. sırada ilmekler düz örülüyor. 2. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz ve modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda da son kez ajurlarımızı yapacağız. Burada 4 tane ajur olacak. Şimdi bizim buralarda 3'er tane ajurumuz var. Şöyle göstereyim bakın. 1, 2, 3, 4. Yani bu desenimizdeki sonuncu ajurumuzu bu sıramızda yapacağız. Yine 7. sıramız hanımlar. İlk 4 ilmeğimi örüyorum. Ardından ajurumu yaptım. Yanına 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Ardından bakın ortada bir üçlü ilmeğimiz var. Burada üçlü kesim yapacağız bu defa. Onu da şöyle yapıyorum. Bakın şu kenarlarda, ortalarda dik güzel bir görüntü oluşsun diye. İkili kesim yapacak gibi şu ikinci ilmeğimi alıyorum. İlkinin önüne bırakıyorum. Ardından bu 2 ilmeğimi ve hemen solundaki 3. ilmeği de şişime alıp üçünü birlikte keserek örüyorum. Burada böyle üçlü kesimimizi yaptık hanımlar. Bakın gördüğünüz gibi burada üçlü kesimimizi yaptık. Şimdi devam edeceğiz yine örmeye. Yanına 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Buraya bir ajur yaptım. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ikinci şişime geldim. Yeniden ajurumu yapıyorum. Yanına 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi buraya da bir üçlü kesim yapacağız. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum. Ardından bu 2 ilmeğimi ve soldaki 3. ilmeğimi de şişime alarak üçünü birlikte kesiyorum. Ardından buraya 1, 2, 3 ilmek ördüm. Ajurumu yapıyorum. Şişimde kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar, böylece modelimizde 7. sıramızı yaptık. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz ve modelde 8. sıradayız. Bir önceki sırada model kurulumu yapmıştık. Bu sıramızda yine ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bir sıra model kurulumu yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İlk 8 sıra modelimizin ikinci bölümüydü. Birazdan ikinci 8 sıraya geçeceğiz. İkinci bölümü yapacağız. Öncesinde yine tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 9. sıradayız. Bu sıramızda hem şu buradaki minik pomponlarımızı yapacağız hem de şu aralardaki ikinci ajurlu desenimizi başlatacağız. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 ilmek ördüm. Ardından sıradaki şu ilmeğe pompon yapacağım. Bunu da tığ ile yapıyorum hanımlar. Sıradaki ilmeğin içinden tığım ile bir ilmek geçirdim. Çıkarttım. Buraya 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Aynı ilmeğin içine tekrar girerek bir ilmek çıkartıyorum. 1, 2 seferde bunu topladım. Böyle. Tığımda 2 ilmek var. İkisini topluyorum. Bu aşamada pomponumuz arkaya kaçmasın diye bakın tığım ile arkadan ilmek çıkarttım. Şu dipteki ilmeğin içine girerek arkadan girdim. Buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Burayı böyle sıkıştırıp tığımdaki 2 ilmeği topluyorum ve bu ilmeğimi şişime aldım. Bakın kenardaki ilk pomponumuzu böylece yaptık. Şimdi hanımlar, buraya 1, 2 ilmek örüyorum. Buraya 2 ilmek ördüm. Bakın burada 2 ilmek ördükten sonra tam şuradaki ajurlu deseni başlatacağız. Öncelikle şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum.
İpimi şişime bir kere doladım. Bakın üçlü kesim yaptığımız yerin tam ortadaki ilmek bu defa bir sonraki modelin direği olacak. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Direk derken şu bölüm oluyor hanımlar. Bir düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Bu defa sola doğru kesimimi yaptım. Yanına bir, iki ilmek örüyorum. Bakın bir önceki ajurlu modelimizin tam bu direk kısmına, bakın tam bu ortasına geldik. Buradaki sonuncu ilmeğimiz. Buraya yine pomponumu yapacağım. Tığım bile buradan yine bir ilmek çıkartıyorum. 2 tane zincir çekeceğim. 1, 2. Şişimi indireyim, rahat yapalım. İpimi tığıma doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 1, 2 seferde bunu topluyorum. Tığımdaki 2 ilmeği ördüm. Ardından tığımı arkadan geçirerek şu başlangıç ilmeğinin içine takıyorum ve buradan şöyle arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Burayı sıkıştırıp tığımdaki 2 ilmeği topluyorum ve şişime ilmeğimi taktım. Ortadaki pomponumuzu yaptık. Şimdi ikinci şişimdeyim hanımlar. Yanına 1, 2 ilmek ördüm. Ardından buraya da ajurlu desen yapacağım. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından 1, 2 ilmek düz ördüm ve buraya da bir tane pompon yapacağım. Modelin 9. sırasında bir önceki modelin pomponlarını da yapıyoruz. 9. sırada da ikinci desenimizi kuruyoruz ayrıca. Aynı şekilde buradan da yine buraya da yine bir tane pomponumu yapacağım. Diğer 2 pomponumu yaptığım gibi. 2 seferde topluyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım. Şöyle arkadan girerek şöyle ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyorum ve şu tığımdaki 2 ilmeği kesiyorum. Bu ilmeği şişime aldım. Şişimde kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar 9. sıramızda böyleydi. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Modelde 10. sıradayız. Yine bir önceki sıramızda model kurulumu yaptığımız için bu sıramızda ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hepsini düz örüyorum. Bakın pomponlu ilmeklerimizi de yine düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm ve geldim. Şimdi modelimizde 11. sıradayız. Bu sıramızda yine ajurlarımıza devam edeceğiz. Öncelikle kenardan sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz ördüm. Şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. İkinci ilmeğimi ilkin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ajur yapıyorum. Aradaki bir ilmeğimi yine düz örüyorum. Hemen ardından ajurumu yapıyorum. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Şimdi burada sola doğru kesim yapacağım. Yani öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Arada 3 ilmeğim var. 1, 2, şu 3. ilmeğim. Tekrardan buradaki ajurlu deseni yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ajur yaptım. Bir ilmek düz örüyorum ortadaki direğimi. Tekrar ajur yaptım. Yanına bir tane düz örüyorum. Şu öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğim düz örülüyor. 11. sıramızda böyleydi. Tabanımızı örelim, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Ön yüzdeyiz. 12. sıradayız. Yine bu sıramızda ilmeklerimizi düz örüyoruz. Çünkü bir önceki sırada model kurulumu yapmıştık. Hepsini düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. On ikinci sırayı tamamladık. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim hanımlar.
Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve modelimizde 13. sıradayız. Bu sıramızda da 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Şimdi öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bırakıp ikisini keserek ördüm. Yanına 1, 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar bakın, aynı hizada buraya bir tane ajur yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Yanına 1, 2 ilmek düz ördüm. Şimdi öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek öreceğim. Yani sola doğru kesim yapıyorum. Bu defa ortada bir ilmek var. İkinci şişime geldim. Burada da hemen ilk 2 ilmeği keserek örüyorum hanımlar. Sağa doğru kesim yapacağım. Çünkü bu model sağa doğru açılıyor. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bırakıp ikisini kesiyorum hanımlar. Yanına 1, 2 ilmek ördüm. Tekrar ajurlu desenimi yapıyorum. Bir ajur yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ajur yaptım. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Bakın bir önceki sırada kesim yaptığım ilmek ile yanındaki ilmeği alıp ikisini keserek örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 13. sıramız da böyleydi. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi de modelimizde 14. sıradayız. Bu sıramızda yine ilmekleri düz öreceğiz. Bir önceki sırada model kurulumu yaptık çünkü. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradakileri de düz örüyorum. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, geldik modelimizde 15. sıramıza. Artık bu sıramızda bakın şurada 1, 2, 3 ajurumuz vardı. 4. ajurumuz yapacağız. Yani sonuncu ajurumuz. Bu sıramızda sayarak gidelim. Kenardan 1, 2, 3 ilmeğimi düz örüyorum bu defa. Öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesimimi yapıyorum. Şöyle kesimimi yaptım. Yanına 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bakın tekrar aynı ajurların hizasına bir ajur yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir tane ajurumu yaptım. 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi ortada üçlü bir kesim yapacağız hanımlar. Yine bakın öndeki 2 ilmeği alıyorum. Şu ikinci ilmeğimi sağa doğru kesim yapacak gibi ilk ilmeğimin önüne getirdim. Buradaki 2 ilmek ile bakın ikinci şişimden bir ilmek daha alıyorum. 3. Bu 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum hanımlar. Bakın sağa doğru bu şekilde üçlü kesimimizi yaptık. Hemen ikinci şişimden devam edeceğim. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Ajur yaptım. Ortadaki bir direk ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ajur yapıyorum. Yanına 1, 2, 3 ilmek örüyorum ve öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Sola doğru kesimimi yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar 15. sıramızı tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm ve geldim hanımlar. Modelimizde artık son sıramızı yapacağız. Yani 16. sıramız. Bir önceki sırada model kurulumu yaptığımız için bu sıramızda yani 16. ve sonuncu sıramızda da ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Sonrasında hanımlar 16 sıradan oluşan modelimizi tekrar sil baştan ön yüzde yapmaya başlayacağız. Aynı modeli tekrar edeceğiz. İkinci şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de sırası ile düz olarak örüyorum. Tabanımıza geldik. Hanımlar, tabanımızdaki ilmeklerimizi yine düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Bakın yeniden ön yüzdeyiz. İlk modelimizi bitirdik. Bu şekilde 16 sıradan oluşan modelimizi bitirdik. Her sırasını tek tek detaylı anlattım. Şimdi model patiğimizde toplamda hanımlar 16 sıradan oluşan 2 kere model yaptım. İlkini bitirdik. İkincisine başlayacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak bakın başladığımız yere geri geldik. Aynı şekilde yapacağız. Burada tek bir fark var. İlk modeli yaparken modele yeni başladığımız için pompon yoktu. Bakın burada pomponlarımızı yaptık. Şimdi tek fark şu, ilk sırasında sadece pompon yapacağız.
Hemen sizlere bu aşamayı da yine kafanız karışmasın diye göstereceğim. Öncelikle hanımlar, kenardaki kenardan şöyle modelde birinci sıradayız yine. Bakın böyle düşünün. Tekrardan ilk modeli yaptık. Sil baştan başa döndük yine. İlk modeli yaparken 4 ilmek düz örmüştük. Aynı işleme başlıyorum burada. Şu 3. ilmeğim, şu 4. Burada olduğu gibi yine ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İlk sırada modeli yaparken altta modeli olmadığı için 5 ilmek düz örmüştük. Şimdi bakın 2 ilmek düz öreceğim. 3. ilmekte tam bu direğin tepesine pompon yapacağım. Şöyle yine tığımı alıyorum. Aynı pomponu buraya yapıyorum. İlk modelde yaptığımız pomponun aynısı bu direk tepelerine yapılıyor hanımlar. Bakın. 2 ilmeği topluyorum. Şimdi tekrar arkadan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle arkadan girdim. Şimdi bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri sıkılaştırarak şöyle topluyorum. Bu ilmeğimi şişime aldım. Bakın bu 3. ilmeğimiz de pompon ilmeğimiz. Şu 4. Şu da 5. ilmeğimiz. Bakın ilk modelde olduğu gibi sadece ortaya pompon yaptık. 5 ilmek ördük. Şimdi hanımlar tam bu ortadaki modeli yine aynı şekil yapacağız. 5 ilmekten sonra yine sağa doğru kesim yapıyoruz. Modelde 1. sıramız hanımlar bu yine. 1. sıradayız. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. 2. şişimdeyim. Burada da yine ipimi şişime dolayacağım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Şimdi yanına hemen 2 ilmek daha öreceğim. 3. ilmekte tam bu direk tepesine yine pompon yapacağız. Bakın yine pomponumuzu yapıyoruz. Model aynı, sadece burada pomponumuz var hanımlar. İlk sırada pompon yoktu. Şimdi pompon var sadece. Şöyle pomponumu da yapıyorum buraya. Arkadan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde çıkartamadım. Şöyle bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri sıkıca toplayıp ilmeğimi şişime takıyorum. Bakın pomponumu yaptım 3. ilmeğe. Şu 4. ilmeğim, şu da 5. Burada da hanımlar ilk sıramızda sağa doğru kesim yapmıştık. Ve hemen ardından ajurumuzu yapmıştık. Bu şekilde. Kalan 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Böylece ikinci modelin ilk sırasında gösterdim. Gösterme sebebim de zaten tek fark pompon yapılıyordu. Tabanımızı öreceğiz. 2. sırada ilmekleri düz öreceğiz. Sonra 3. sıraya geçeceğiz. 3. sırada yine alttaki modelin aynısına devam edeceğiz. Hanımlar, bakarak yapanlar yapabilir. Bakarak yapamayanlar da olacaktır elbet. Onlar da hanımlar aynı modeli yaptık. İlk modeli yaptığımız bölümlerde her sırada 1. sıramız, 2. sıramız, 3. 4. 5. 16. sıraya kadar her sırayı tek tek anlattım. Videonun bu ilk bölümüne gelerek, ilk video modeli yaptığımız bölüme gelerek aynı 16 sırayı tekrar edecekler. Zaten modelimiz 2 tane 16 sıradan oluşuyor. İlkini birlikte başlattık. İkinci modelin de ilk sırasını sizlere gösterdim. Çünkü aradaki fark buradaki pompondu. Geri kalan model aynı devam ediyor. 2. sırada hanımlar modelimizi yaptıktan sonra 16 sıralık modeli tamamladıktan sonra tekrar buluşalım. Buraya en son bir tane pompon yapacağız fakat yeni modeli kurmayacağız. İkinci modelin 16 sırasını da ilk modelde olduğu gibi aynı şekilde tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte bu en son pomponumuzu ve bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm. 16 sıradan oluşan ikinci modelimi bitirdim. Şimdi en son buraya artık yeni model kurulumu yapmayacağız. Sadece bu direkler üzerine birer tane pompon yapacağız hanımlar. Yani bunları yapacağız. Ajurlu model kurmayacağız. Şimdi ortadaki direğime kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Direk derken 2 ajur arasında kalan tek ilmekten bahsediyorum. Bakın şurası. Buraya yine aynı şekilde pomponumu yapacağım hanımlar. Şöyle tığım ile pomponumu yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar arkadan girerek pomponumu buraya sıkalayacağım. Şöyle ilmeğimi şişime takıyorum. Şimdi diğer ilmeklerimi normal öreceğim hanımlar. Bir tane daha direğim var. Oraya da yine pomponumu yapacağım. Bu şekilde. İkinci şişimdeyim. Bakın yine burada ortadaki direğime kadar ördüm. Burada da yine pomponumu yapacağım.
Tekrar şöyle arkadan girerek bir ilmek çıkartıyorum ve şöyle. Ah, yapamadım, ne oldu? Hepsini güzel güzel yaptım son pomponda. Evet. Şimdi burayı güzelce sıkılıyorum. Buradaki ilmeğimi yine şöyle şişime takıyorum. Kalan ilmeklerimi hanımlar yine düz olarak örüyorum. Artık modeli tamamladık. Son sırada sadece pomponumuzu ördük. Şimdi hanımlar yine tabanımızı düz olarak örelim. Ardından ön yüzde bilek ayrımını yapalım. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani buradaki ilk 13 ilmeğimi örüyorum hanımlar. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi birbiriyle yer değiştireceğim bilek ayrımında. Bakın, yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Arada ilmekler arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin şu arka bölümüne geldik. Bu bölümlerde hanımlar ben 7'şer ilmek haroşa ördüm bilek kenarlarına. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimden devam ediyorum. İlk 7 ilmeğim haroşa, bunları düz örüyorum. Şu üçüncü ilmeğim 4, 5, 6 ve 7. 7 haroşamı ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim çünkü ön yüzdeyim. Artık patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Şimdi ön yüzdeyiz, ilmekleri düz örüyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğim. Tabandaki bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası hanımlar. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Burası haroşa olduğu için bunları da yine düz örüyorum. Bu haroşalı ilmekleri hem arka yüzde düz örgü örerek oluşturuyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına kadar geldik, geri dönüyoruz. Arka bölümde bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Şimdi geri döndüm. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplamda 7 ilmeğimi düz öreceğim. 4, 5, 6, 7. Bakın ön yüze bir diş haroşa oluştu. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim, ters olarak örüyorum. Hanımlar, patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. İşte ilmeğimi kaçırdım. Hemen bir düzeltip alayım şuradan. Yeniden toplayayım. Gayet böyle güzel giderken, seri giderken ilmek kaçması beni gerçekten sinir ediyor. Hemen devam ediyorum. Bakın ters olarak örüyorum. İlmeğimi topladım. Bir diğer şişime geçiyorum. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Patiğimizin arkasında başka yapılacak bir detay, ayrıntı, model hiçbir şey yok hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Sadece bilek bölümündeki kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabandaki bir diğer şişimdeyim. Yine burada gördüğünüz üzere ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Yeniden geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine 7 haroşamı düz öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte
Toplam 7 haroşam. Diğer ilmeklerimi de yine diğer bilek ayrımı yaptığımız yere kadar düz olarak öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Tekrar buraya geleceğiz. Sadece haroşalar haroşa olarak örülecek. Şöyle baktığımızda hanımlar, patiğimizin şu bölümlerinde birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınıza giyin, deneyin hanımlar. Ölçün. Arka bölümü toplamda hani şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Mutlaka ölçün. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Arka bölümde 15 diş haroşam var. Bu bölümde bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm açıldığı için, genişlediği için ilmeklerimin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin tamamını da sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız hanımlar. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye. Kenardaki 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu tarafa da zaten 24 ilmek ayırmıştık sol tarafa. Burada da 24. ilmekte kesimimizi yaptık. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bir de hanımlar bakın, topuğumuz için şu arada da 7 ilmek kaldı. Buradaki 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi geri döndük. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum hanımlar. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşalarım. Düz olarak örüyorum haroşalarımı. Şimdi geri dönüyorum hanımlar yeniden. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeği öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Geri döneceğiz yine. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine bakın, arada kalan şu 6 ilmeğimiz kalmış. Bu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuk bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Kesimimizi yapacağız hanımlar. Tığ ile kesim yapacağım ben. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz.
tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek. Ve hanımlar, her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor. Zaten gizli kesim olduğu için ha sağ tarafta olmuş ha sol tarafta, çok da bir önemi yok. İlmeklerimiz böyle kesiliyor. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, burada son birer ilmeğim kaldı en son. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya en son 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim, patiğimize bakalım hanımlar. Şöyle ipimizin ucunu önce arkada ilmek aralarından geçirerek düğümleyerek sıkıca gizliyorum. Şöyle. Hemen bakalım topuğumuza. İşte hanımlar, gizli kesim. Ayağı giyince zaten şöyle duruyor. Topuğumuz bu. Evet, patiğimizi bitirdik hanımlar. Görüntü itibariyle modelimiz böyle. Hemen manken ayağıma da giydireyim hanımlar. Bir de patiğimizi ayağımızda görelim. Bir ip yetiyordu, artıyor bile hanımlar bu patiğe. Bunu da belirteyim. Benim yarım ipten başlamıştım. Bir çift patiği çıkarttı bile, arttı da. Evet. Şöyle güzelce bakın. Patiğimi mankenime giydirdim. Çok güzel, çok kibar, zarif. Tam çeyiz için de çok uygun oldu hanımlar, gördüğünüz gibi. Çeyizlere çok yakışacak güzel, zarif, hoş bir model. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.